Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere interlocking tekniği kullanarak yapmış olduğum biraz da broche'ye benziyor arkadaşlarım. Böyle kabarık ve kalın duran bir modeli paylaşmak, anlatmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Battaniyelerden hırkalara varana kadar, çantalara varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Biri düz biri batik olan iki tane ip kullandım arkadaşlarım. İpim ince olmasına rağmen bakın dokusu kalın bir yapıya sahip oluyor. Bilginiz olsun. Çok güzel battaniye ve hırka yapabilirsiniz arkadaşlarım. Modelimi yaparken ise şöyle Alize Artisan isimli ipleri kullanarak yaptım. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz ama bunları tavsiye ediyorum. Ve bu modelin şu numarasını söyleyeyim, bazen arkadaşlarım soruyor. 9002 arkadaşlarım, bu da zaten siyah gördüğünüz gibi. Evet, şimdi tığ ise 2,5 milim tığ kullandım bu modeli yaparken. Şimdi Alize Cotton Gold'un şu şekilde biri batik yine biri düz olan ipleriyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Biraz kalın olsun, daha net gözüksün diye arkadaşlar. Bu alt zemin kısmını hangi renk ip ile istiyorsak renk ile onunla başlamamız gerekiyor. Şöyle biraz yakınlaştırdım. Şu iki arada arkadaşlarım 11 tane zincirimize ihtiyacımız olacak. 11-11 şeklinde devam ediyor. Buralarda ise 5'er tane zincire ihtiyacımız olacak. Zemin kısmını bu renkle yapacağım için şöyle bir tanesini sizlere anlatmak istiyorum. Şöyle bir yeri anlatsam yeterli olacaktır. Burası için ben dediğim gibi 5 buralarda var. Ortalarda 11. Ben şu anda 21 artı ikişer tane de fazladan, yani 25 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 25 tane, bir tane yer için zincir çektim. Devam eden sıralarda arkadaşlarım dediğim gibi 5 11 5 11 5 11 şeklinde zincir çekmeniz gerekiyor yapacağınız işin boyutuna göre. Daha sonra buradan bakın şöyle tutuyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve tuttuğum yerden giriş yaparak bütün zincirlerimin içerisinden bu şekilde alıp sık iğne ile geçiyorum. İkili trabzanlar ile devam ediyorum. Evet. Şimdi iki zincir çektim. Bir miktar şöyle uzatıyorum çıkmasın diye ve diğer renk ipimi alıyorum. Şu 3 zincir çekmiştik arkadaşlar ilk başta fazladan. Onun içerisinden kenardan hemen şöyle giriş yapıyorum. Buraya bu ipimi tutunuyorum. Şimdi bu hemen yanındaki ikili trabzanımın üzerinden bu şekilde giriş yapıyorum. 1 2
Bu kenarda çekmiş olduğumuz fazladan bıraktığımız zincirler. Ayrıca projenizin boyutuna göre 5-11 5-11 şeklinde zincir çektikten sonra 2 bir taraf için 2 de bir taraf için zincir çekin arkadaşlarım. Şimdi buradan devam ediyorum. Bu ikisini yaptım. Sonra bir iki tane daha ilerliyorum bu şekilde. Sonra üzerine alıyorum. Şu tam ortadaki yeri yapacağız arkadaşlar. Üzerine aldım. Hemen yanındaki ikili trabzanımın içerisinden bu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle birleştiriyorum ve buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. Sonra hemen yanındaki yerden bakın şuradan giriş yapıyorum. 15 tane sık iğne ile devam ediyorum. Ancak sık iğnelerimizi burada yaptığımız gibi şu V olan yerlerin bu kısımlarından alarak devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bir arkadaşım kaydırma ile olmaz mı diye sormuş. Olmuyor. Denedim arkadaşlarım onu da. Şöyle bu şekilde gidersek hem biraz daha kabarık oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane buraya sık iğne yaptıktan sonra arka taraflarına üzerine bir tane alıyorum ve bakın sıradaki gelen ikili trabzanımın ortasına aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bir tane ikili trabzan yapıyorum ve yine şöyle 1 2 3 ve 4 tane sık iğne ile bitirdim arkadaşlar. 1 2 zincir çektim, biraz şöyle gevşek bir şekilde bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum hemen bıraktığım yerden. Şöyle. Şimdi burada üzerine alıyorum. Bir tane daha zincir çekelim. 3 olsun buradaki zincir sayımız. Şöyle üzerine aldım. Hemen alttaki yerden giriş yapıyorum. Bakın şu şekilde. Ve buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bir üst sırada buraya ikili trabzan yapacağım için, iki tane ikili trabzan yapacağım için şu iki tane sık iğnenin hemen şu arka kısımdaki yerden giriş yapıyorum. Şöyle bir daha iki tane buraya önce bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu ortadakinin üzerine de aynı şekilde, yani 5 tane sık iğne yapmış olacağız burayı yaparken. Şöyle 2 3 4 ve 5. Bakın şöyle bir görüntü olacak. Bu arayı 5 tane sık iğne ile geçtik. Sonra üzerine alıp hemen 1 2 atlayıp aşağıya iniyorum bakın. Ve buradan giriş yapıyorum bu şekilde. Buraya 11 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 şöyle tutarsanız kolay oluyor. Zaten eliniz alıştıkça daha kolaylaşıyor arkadaşlarım bu işlemler. Şimdi bakın 4 tane oldu. 5 6 7 8 9 şöyle 10 ve 11. Bakın diğer yerimize 2 tane yerimiz kaldı. Hemen çeviriyorum şöyle ve buradan giriş yapıyorum. 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu sondaki 2'yi de üzerine aldım. Şu şekilde giriş yapıyorum. Yine 2 tane buraya da
ikili trabzan yapıyorum. En kenara geldim arkadaşlarım. Yine oradan bu şekilde giriş yapıyorum ve böyle bitiriyorum. 1-2 zincir çektim, biraz uzattım. Onu 3 de çekebilirsiniz. Sonra bu ipime geçiyorum. Hemen bu tarafa bakın, burada kalmıştı. O ipimi aldım. Şöyle çevirdim. Şöyle zincir sayımı bir tane azalttım ve bakın buradan giriş yapıyorum. Kenardaki zincirimin hemen üzerinden sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Şöyle bir tane daha sık iğne yapıyorum yanına. Bu iki bıraktığım yere üzerine alıyorum. Bakın şöyle giriş yapıyorum. Bu defa sık iğnemin etrafından şu şekilde giriş yapıyorum arkadaşlar. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Bir sonraki sırada bunun üzerine diğer rengim geleceği için iki tane ikili trabzandan sonra bakın buradan da 1 2 atlıyorum. Üçüncüye, yani tam ortadakine sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar 2 tane bu sık iğnelerimin arkalarından bu şekilde giriş yapıp alarak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1. Bunları çok fazla sıkmayın arkadaşlarım. Buradaki ikili trabzanları ya da sık iğneleri sıkı sıkı yapmayın. Daha böyle serbest, hani gevşek yapmaya çalışın. Şimdi aradaki 11'in üzerine böyle arkadan alarak 11 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane yaptıktan sonra yine üzerine alıyorum ve bakın yine bu sık iğnelerimin içerisinden giriş yaparak böyle ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ortaya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Ve sık iğne ile bitiriyorum. Yine 2 tane şöyle zincir çekelim. Bir miktar ip bıraktıktan sonra diğer renk ipimize geçiyoruz. Şimdi görüntümüz de bu oldu bu arada. Üzerine aldım. Hemen hiçbir şey yapmadan buradan giriş yapıyorum. Şöyle 2 tane buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Kenarda gidecek olan. Sonra bu 2 tane ikili trabzanımın üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle alarak 1 2. Sonra üzerine alıyorum. Bu ortada atladığımız sık iğne yaptığımız yerden bakın şöyle giriş yapıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra hemen yanına yine 1 2 sık iğne yaptım. Sonra üzerine alıp bu aradaki 11'i yine aynı şekilde ikili trabzanlar yaparak devam ettiriyorum. Diğerine geldiğimizde yine şöyle çeviriyorum. 2 tane sık iğne. Sonra üzerine alıp bir tane ortaya ikili trabzan. Sonra sık iğneler ile 2 tane yaparak devam ediyorum. Sonra üzerine aldım. Buradan giriş yaptım.
Bir iki tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekip bıraktım onu. Bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi diğerini aldım. Burayı arkadaşlarım sık iğne yapıyorum. Şöyle. Şimdi şu iki tanenin üzerine bir tanesini bu şekilde geçiyorum. Bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum aşağıdan alarak. Burası da bittiği için bunun üzerine de bir tane sık iğne, hemen yanındaki yere bir tane ikili trabzan. Diğerlerini sık iğne ile diğer tarafa kadar devam ettiriyorum. Yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyorum. Diğer renk ipimi alıyorum hemen. Bir tane daha buraya zincir çekelim. Hemen bakın şuradan giriş yaptım. Ve ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine alıp buradaki ikili trabzanımın üzerine sık iğne ile geçmiştim. Şöyle giriş yaparak buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra buradakinin üzerine sık iğne yapıyorum. Ortadaki bu ikili trabzanımın üzerine yine ikili trabzan yapıyorum. Sonra diğerinin üzerine sık iğnemizi yapıyoruz ve ikili trabzanlar ile devam ediyoruz. On üç tane ikili trabzan ile geldik arkadaşlarım buraya. Şimdi burada hemen şuradan giriş yapıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne, bir tane araya ikili trabzan, sonra bir tane yine bu ikili trabzanımın üzerine sık iğne, sonra üzerine alıp ikili trabzanlar ile bitiriyorum. Üç zincir çektim, bıraktım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Diğer rengime geçtikten sonra arkadaşlarım şöyle kenar girişimizi yapalım. Hepsini sık iğne ile geçiyorum. Hiç ikili trabzan yapmadan. Çünkü bu çiçeğimin bakın burayı tamamlamış oldum. Şöyle devam edelim. Hepsini kendimize doğru olan yerinden V'lerin giriş yaparak sık iğne ile tamamlıyoruz.
Evet, bakın ilk yerimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi arkadaşlarım burada yine üzerine alıp şöyle bir, iki. Evet, kenardaki ikili trabzanlarımı 2 tane yaptım. Bakın bunun üzerine bir sonraki sırada sık iğne yapıyorum. Çünkü burayı artık şu yerlere başlayacağız arkadaşlar. Diğer rengimiz ile. Şöyle bir tane üzerine aldım. Buraya giriş yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonra yine bir tane arkadan şöyle alarak sık iğnemi yapıyorum. Bu alttakini atlayıp buradan devam ediyorum. İkili trabzanlar ile yine bakın buraya geldim. Hemen çevirip bir tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir tane şöyle sık iğnemi yaptım. Sonra kenardaki 2 tane olan ikili trabzanlarımı yapıyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. Sık iğneler ile devam ediyorum önce. Şöyle kenardan. Bu atladığımız yere, yani sık iğne ile geçtiğimiz yere hemen şu şekilde giriş yaparak bir tane ikili trabzan yapıp 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum ve sık iğneler ile devam ediyorum diğerine kadar. Diğerine geldiğimizde yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, sonra tekrar bir ikili trabzan daha yapıp sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, diğer rengime geçtim. Bakın aldım. Hemen şöyle kenardaki yerden bir tutunalım önce. Sonra arkadaşlarım bu tarafa doğru devam edecek. Bakın şurayı yapıyoruz. Ondan dolayı hemen yanındaki yere de şöyle sık iğnemi yapıyorum. Şöyle göstereyim. Yanındaki ikili trabzanımın üzerine de bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ortadaki üçlünün üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra yine bakın bu da içe doğru gidecek. Buraya 2 tane şöyle aldım. 1 ve 2. 2 tane sık iğnemi yaptım. Sonra aşağıdan bir tanesini atlayıp buradan giriş yaparak buraya ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Dokuz tane ikili trabzan ile geldim. Bir tane kaldı bakın burada. Hemen şöyle çeviriyorum. O birin üzerindeki yerden arkadan giriş yaparak 1 2 sık iğne yaptım. Sonra 3 tane olan ortadaki yerime ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Sonra yine 2 tane
sık iğne yapıyorum. 1 2 üzerine aldım. Bu kenarda iki taneyi ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bunu aldım. Kenardaki girişimi yaptıktan sonra üzerine alıyorum. Bakın burada atladığımız, yani sık iğne ile geçtiğimiz yerden giriş yapıyorum yine. Bir tane buraya ikili trabzan yaptım. Sonra buranın üzerine bir sonraki sırada 3 olan ortadaki diğer rengimizin sayısı 5'e çıkacak. Şöyle 2 3 4 5 tane sık iğne ile geldim arkadaşlar. Bakın zaten buraya gelmiş olduk. Hemen buradan girişimi yaparak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu aradaki 9 tanenin üzerine yine sık iğne ile devam ediyorum. Diğerine geldim bakın. Sonra üzerine alıp buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra tekrar üzerine alıp diğer ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra da kenardakilere 2 tane şöyle ikili sık iğne yaptım. 1-2 zincir çekip diğer rengime geçiyorum. Bu rengimiz bu tarafa doğru devam edeceği için hemen şöyle kenardan bir tane tutunalım. Burayı sık iğne ile geçiyorum. Yine 2 tane yapmış oluyorum arkadaşlar. Sık iğnemizi. Ortada 3 olan yerimiz, kenarlardan birer tane arttırdığımız için 5'e çıkıyor. Yani 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Aradaki 9 olan ikili trabzan sayımı 7'ye düşürüyorum. Bir tanesini atladım bakın, çünkü üzerine sık iğne yaptım. Yine 2 tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan, sonra sık iğne ile bitiriyorum burayı da. Şimdi burada 2 zincirimi çektim ve diğer rengime geçiyorum hemen. Kenardaki yerimi yaptıktan sonra hemen üzerine alıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir sonraki sırada ikili trabzan yapacağım için şöyle bir, bakın bu ara 7'ye çıktı sayısı. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane buraya sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Aradaki 7'nin üzerine 7 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. 1 2
3, 4, 5, 6 ve 7. Daha sonra buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. 7 tane. Sonra üzerine alıp son olan yere giriş yaparak şöyle bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, diğer rengimi aldım. Hemen buradan giriş yaparak buraya bir tane önce normal sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Bu atladığımız yer vardı arkadaşlar. Buraya 7 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve şöyle alıyorum. 7 ve 2 tane yine diğer sıralarda yaptığımız gibi sık iğne yapıyoruz. İki sık iğneden sonra bu aradaki sayıyı 5'e düşürüyoruz arkadaşlar. 7 idi. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen biri buraya, biri de ikili trabzanımızın üzerine. Sonra araya 7 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Evet, 2 zincir çektim. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Burada artık ikili trabzan yapacak yerim kalmadığı için buraları sık iğne ile devam ediyorum. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlarım şöyle göstereyim. Bunun üzerine şöyle alarak bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra üzerine alıp bir tane buraya ikili trabzanımı yaptım. 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bu da kenardaki yerimiz. 2 zincir çektim. Daha sonra diğer renk ipime geçiyorum. Şimdi buradan alıp ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. 9 tane olacak arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, böyle 8 ve 9. Evet, şimdi bir sonraki sırada burası ikili trabzan olacağı için şöyle üzerine
bir tane sık iğnemi yaptım. Araya arkadaşlarım buranın üzerine aldım. Bir tane hemen yanındaki yerden giriş yaparak sık iğnemi, ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp burada 3 tane yerimiz kalmış oluyor. Yani şöyle 5'i tam ortası 3'ten giriş yaptım. Bir tane buraya ikili trabzan, bir tane sık iğne. Sonra tekrar bakın bu kenardaki yerden giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi şurayı başlamış olduk arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Sık iğne yapıyorum bir tane. Sonra diğer 9 olan kenar olduğu için belki 9'u bulmayacağızdır. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 kenardan da alalım 9. Şöyle bakın burayı tamamladık. Çiçeğimizin yarısı burada. Şimdi diğer yarısını yapacağız. Şöyle bu rengimize geçelim. Bu ikili trabzanlarımın hepsinin üzerine sık iğne yapıyorum. Daha sonra burayı atlıyorum arkadaşlar. Yine sık iğne ile devam ediyorum. Bu boş bıraktığımız yer, oraya geliyorum. Üzerine bir tane alıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bunun üzerine sık iğne yaptım. Bir tane ikili trabzan da bu tarafına devam ediyorum ve sık iğneler ile bitiriyorum. Üzerine alıp ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar bu yerin, yani şu ikili trabzanımın üzerine geldiğimde şöyle bir de diğer renk olanın üzerine geldiğimde iki tane buraya şöyle alıp sık iğnelerimi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum ve bu ortadaki yerden giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan, yine iki tane sık iğne, şöyle bir iki, sonra araya alıp ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Evet, şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Buraları sık iğne ile yaparak geliyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu iki tane ikili bıraktığımız yere geldiğimizde hemen şöyle giriş yaparak buraya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir ve iki. Bunun üzerine yine sık iğne ile geçiyorum.
Sonra diğer tarafa da aynı şekilde 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sık iğneler ile tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. Hemen diğer rengimi alıyorum ve ilk sıraya geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle aldım. Sık ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Buraya geldim. Buraya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra tekrar ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu rengimizle bütün hepsini sık iğne yapıyoruz önce. Bakın buraya geldiğimizde burayı da aynı şekilde sık iğne ile geçtik. Şöyle göstereyim. Şimdi bu tam ortadaki bir tanenin üzerine geldiğimde ise şöyle alıyorum ve buradan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk sıraya bu şekilde geri dönmüş oluyoruz arkadaşlarım, yani şuraya. Bir sonraki sırada diğer rengimizle şey yapacağız. Orayı da göstereyim. Şöyle bir tane yaptıktan sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Ve diğer rengime geçeyim. Şöyle. Bu defa ikili trabzanlar yapıyoruz. Evet, çiçek beşlimizin yerine geldiğimizde hemen şuradan alarak iki tane önce buraya ikili trabzanı yapıp bu rengimizin üzerine sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra yine aynı şekilde önce iki tane buraya ve ikili trabzanlar ile devam ediyor, bitiriyoruz. Ve böylelikle modelimizin yapımını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki sırada hepsini burada yaptığımız gibi aynı iki tane böyle kenarlarından yer açıp bunu üzerini tamamlayıp şurada gördüğünüz gibi bakın şöyle tamamlayıp yine aynı şekilde şu şekilde yerler yaparak kapatıyoruz ve böyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım. Evet, modelimi umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en farklı örgü, model ve tekniklerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlarım.